İşini doğru düzgün yapmaya çalışıp da sen mi kurtaracaksın bu ülkeyi cümlesini duymayan kaç kişi vardır acaba? Kimisi sizi çok sevdiği için kurardı bu cümleyi. Mesela ne zaman bir işi bitirmek için sabahlamak zorunda kalsanız, durumunuza oldukça üzülen anneniz odanızın kapısına gelip "Hadi çocuğum, yat artık, sen mi kurtaracaksın bu ülkeyi?" derdi. Kimisi ise sırf sizi aşağılamak ve küçümsemek için kurardı bu cümleyi. "Sen mi kurtaracaksın bu ülkeyi?" diye. Çünkü onlara göre dünyayı ancak ve ancak pelerinli süper kahramanlar kurtarabilirdi. Aslında dünyayı kurtarmak için ne bir pelerine ihtiyacınız vardı ne de süper kahraman olmaya. Yaptığınız iş ne olursa olsun tek yapmanız gereken o işi doğru, düzgün ve adil yapmaktı. Tıpkı Doktor Francis Oldham Kelsey'in bundan 55 yıl önce yaptığı gibi. Doktor Kelsey ne bir radyoaktif örümcek tarafından ısırılmıştı ne de uzaydan bir kapsül içerisinde dünyamıza gelmişti. Kendisi o dönem 46 yaşında Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi'nde yeni ilaçlara lisans veren birimde çalışan bir hekimdi sadece. Her şey 1957 yılında bir Alman firmasının sakinleştirici olarak ürettiği ilacı piyasaya sürmesiyle başladı. İlaç bir anda o kadar popüler hale geldi ki tüm Avrupa'da satılmaya başlandı. İlaca en çok ilgi gösterenler arasında hamile kadınlar da bulunmaktaydı. Çünkü bu ilaç kusma ve bulantı gibi sorunların daha hafif hissedilmesini sağlıyordu. İlaç Avrupa'da bu kadar ilgi görünce Amerika'da da piyasaya sürülmesi için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne başvuruda bulunuldu. Tahmin edeceğiniz üzere hemen onaylanması beklenen bu rutin başvuru Doktor Kelsey'in önüne gelmişti. Doktor Kelsey'nin aslında tek yaptığı dosyayı kapsamlı biçimde incelemekti. Dosyayı okurken bazı kısımlar aklına takıldı ve hiç üşenmeden bu soruları açıklaması için ilgili ilaç firmasına talepte bulundu. Halbuki ne uğraşıyorsun ki? Bu ilaç Avrupa'da zaten 2 yıldır satılmakta. Onayla geçsin. Ama yok. Doktor Kelsey'nin aklına yatmayan bazı kısımlar vardı. İlaç firması kendisine birçok cevap yazdı. Ama Doktor Kelsey bir türlü ikna olmadı. Tüm bu yazışmalar, araya sokulan amirler ve politik baskılara rağmen Doktor Kelsey ilaca onay vermedi ve bu ilaç Amerika'ya giremedi. Bu ilacın adı talidomitti. Meğerse bu ilacın hamilelik döneminde bebek gelişimi üzerine çok ciddi yan etkileri varmış. Sırf sakinleştirici etkisi nedeniyle anne adaylarının kullandığı bu ilaç yüzünden Avrupa'da 10.000'e yakın çocuk kol ya da bacakları olmadan dünyaya gelmişti. 10.000 çocuk. Bu vahim olay Avrupa'da talidomit faciası olarak adlandırılmıştır. Bu çocukların sayısı o kadar fazlaydı ki bu çocukların eğitimi için özel okullar bile kurulmuştu. Şimdi dikkat edin. Amerika'da ise talidomit faciasından etkilenen bebek sayısı yalnızca 17 idi. Ve bu faciayı önleyen kişi sadece işinin gereğini yapan sıradan bir insandı. Yani tek bir insan belki de tüm ülkenin kaderine etki etmişti. Büyük bir gururla söyleyebilirim ki o ilaç bu topraklara da giremedi. Muhtemelen çoğunuzun adını bile bilmediği veteriner hekim Profesör Doktor Süreyya Tahsin Aygün sayesinde. Süreyya Paşa İstiklal Savaşı sırasında cephede savaşmış, İstiklal madalyalı bir cumhuriyet hekimidir. Kendisinin büyük gayretleri sonucunda talidomit faciası bu ülkede yaşanmamıştır. O nedenle insanlık tarihi açısından oldukça acı verici olarak hatırlanan bu olay ülkemizde çok da fazla bilinmez. Bu kıymetli insanlar aslında bize çok önemli bir gerçeği gösterdi. O da tek bir insanın bırakın bir ülkeyi, tüm dünyanın kaderini bile değiştirebileceği fikriydi. Gerçi ne zaman dünyanın kaderini değiştirmek söz konusu olsa akla gelen isim hep aynıdır. Bu fotoğrafta da kendisini görmektesiniz. Evet, o da bir aralar çocuktu. Adolf Hitler.
Şimdi diyebilirsiniz ki Hitler tabii ki de tüm dünyanın kaderini değiştirebilir. Çünkü elinin altında koskocaman Alman ordusu vardı. Oysa benim elimin altında ne var ki? Haklı olabilirsiniz. Ama bu çocuk da tüm dünyanın kaderini değiştirdi. Üstelik elinin altında Hitler'inki gibi bir güç de yoktu. Harvard'daki yurt odasında sahip olduğu fikri, bilgisayarı ve azmi sayesinde hepimizin hayatını etkiledi. Her ne kadar entelektüel kesim burun kıvırsa da ben bu toprağa ve bu toprağın insanına oldukça fazla güveniyorum. Çünkü kim olursa olsun bizim insanımızın en önemli ortak özelliklerinden biri de meraklı olması. İnanılmaz meraklıyız. Gerçi şu sıralar merak özelliğimizi saçma sapan olaylara yöneltsek de unutmamak gerekir ki merak bilimsel ilerlemenin temelini oluşturan yegane unsurdur. Mesela yeryüzünün herhangi bir yerinde, en ufak bölgesinde bile bir icat ortaya çıksın da ve bir Türk şunu demesin: vallahi benim aklıma da gelmişti. Doğrudur, muhtemelen gelmişti de. Peki o zaman bizde eksik olan ne? Bizde eksik olan eylem. Yani düşüncelerinizi hayata geçirebilme çabası. Çok sevdiğim bir söz vardır. Der ki, bir fikre eylem eşlik etmiyorsa o fikir ancak beyinde işgal ettiği hücre kadar büyüyebilir. Yani fikirlerin hayata geçirilmesi şart. Bunu başarmak hiç de kolay değil. Ve bu yolculuğunda çok fazla acı çekeceğinden de hiç şüphem yok. Ama unutmaman gerekir ki her başarının ardında muazzam bir bedel vardır. Asıl önemli mesele bu bedeli ödemeyi göze alıp almamandır. Son olarak, biliyorum çok yorgunsun. Gelecek ile ilgili ciddi endişe ve korkularım var. Ve bu söyleyeceklerim sana çok komik gelebilir. Ama bu ülkeyi, hatta dünyayı kurtarabilecek tek bir kişi varsa o da sensin. Yeter ki kendine inan, işini doğru, düzgün ve adil yap. Aslında bu kadar basit.